Kara ölüm 1300'lerin ortalarında Avrupa ve Asya'yı vuran yıkıcı bir küresel hıyarcıklı veba salgınıydı. Veba, Avrupa'ya Ekim 1347'de Karadeniz'den gelen 12 geminin Sicilya'nın Messina limanına yanaşmasıyla geldi. Rıhtımda toplanan insanlar korkunç bir sürprizle karşılaştı. Gemilerdeki denizcilerin çoğu ölmüştü. Hayatta olanlarsa ağır hastaydı ve her tarafı kan, siyah çıbanlarla kaplıydı. Sicilyalı yetkililer aceleyle ölüm gemileri filosunun limandan çekilmesini emretti. Ancak artık çok geçti. Önümüzdeki 5 yıl içinde kara ölüm Avrupa'da 20 milyondan fazla insanı, yani kıta nüfusunun neredeyse 1/3'ünü öldürecekti. Ölüm gemileri Messina limanına yanaşmadan önce bile birçok Avrupalı yakın ve uzak doğu ticaret yolları üzerinde ölümcül bir yol açan büyük salgın hakkında söylentiler duymuştu. Gerçekten de 1340'ların başında hastalık Çin'i, Hindistan'ı, İran'ı, Suriye'yi ve Mısır'ı vurmuştu. Vebanın 2000 yıl önce Asya'da ortaya çıktığı ve muhtemelen ticaret gemileri tarafından yayıldığı düşünülüyor. Ancak son araştırmalar kara ölümden sorumlu patojenin Avrupa'da M.Ö. 3000 gibi erken bir tarihte var olabileceğini gösteriyor. Avrupalılar kara ölümün korkunç gerçekliğine pek hazır değildi. İtalyan şair Giovanni Boccaccio şöyle yazmıştı: "Hem erkeklerde hem de kadınlarda hastalığın başlangıcında kasıklarda ya da koltuk altlarında bazı şişlikler elma büyüklüğüne ulaşmıştı. Bu garip ve şişliklerden kan ve irin sızdı. Bunları ateş, titreme, kusma, ishal, korkunç ağrılar ve sızılar gibi başka rahatsız edecek semptomlar ve ardından kısa sürede ölüm izledi." Peki kara ölüm nasıl yayıldı? Korkunç derecede ayrım gözetmeksizin bulaşıcıydı. Kıyafetlere sadece dokunmak bile diye yazmıştı Boccaccio. Hastalığı dokunana aktarıyormuş gibi görünüyordu. Hastalık aynı zamanda korkunç derecede etkiliydi. Gece yataklarında son derece sağlıklı olan insanlar sabaha ölebilirlerdi. Kara ölüm, Messina'yı vurduktan kısa bir süre sonra Fransa'nın Marsilya limanına ve Kuzey Afrika'nın Tunus limanına yayıldı. Daha sonra ayrıntılı bir ticaret yolları ağının merkezinde yer alan iki şehir olan Roma ve Floransa'ya ulaştı. 1348'in ortalarında kara ölüm Paris, Bordeaux, Lyon ve Londra'yı vurmuştu. Hiç kimse kara ölümün bir hastadan diğerine nasıl bulaştığını tam olarak bilmiyordu ve hiç kimse bunun nasıl önleneceğini veya tedavi edileceğini bilmiyordu. Bazı insanlar kara ölüm salgınının yarattığı terör ve belirsizlikle komşularına saldırarak başa çıktı. Diğerleri ise içe dönüp kendi ruhlarının durumu hakkında endişelenerek bu durumla başa çıktılar. Bazı üst sınıf erkekler kasabadan kasabaya seyahat eden ve kamuya açık kefaret ve ceza gösterileri yapan kırbaçlı alaylarına katıldılar. Kasaba halkı bakarken kendilerini ve birbirlerini keskin metal parçalarıyla süslenmiş ağır deri kayışlarla dövüyorlardı. Kırbaçlı hareket açıklanamaz bir trajedi karşısında kendini güçsüz hisseden insanlara bir miktar rahatlık sağlasa da çok geçmeden kırbaçlıların yetkisini gasp etmeye başladığı Papa'yı endişelendirmeye başladı. Papalığın bu direnişi karşısında hareket dağıldı. Peki kara ölüm nasıl sona erdi? Veba aslında hiçbir zaman sona ermedi ve yıllar sonra intikamla geri döndü. Ancak liman kenti Ragusa'daki yetkililer gelen denizcileri hastalığı taşımadıkları netleşene kadar tecrit altında tutarak hastalığın yayılmasını yavaşlatmayı başardılar. Bu, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için izolasyona dayanan sosyal mesafeyi yarattı. Günümüzde kara veba hala var mı? Kara ölüm salgını 1350'lerin başlarında seyrini sürdürmüştü. Ancak veba yüzyıllar boyunca birkaç nesilde bir yeniden ortaya çıktı. Modern sanitasyon ve halk sağlığı uygulamaları hastalığın etkisini büyük ölçüde azalttı. Ancak ortadan kaldıramadı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kara ölümü tedavi etmek için antibiyotikler mevcut olsa da her yıl hala 1000 ila 3000 veba vakası yaşanıyor.